Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda gene serimize devam ediyoruz. Heading yapımında kullandığımız bu 3. eklentimiz olacak. Sayfamızın biliyorsunuz üst kısmını yaparken belli eklentiler kullanmıştık. Bu eklentilerin kurulumunu yaptık ama anlatımını yapmamıştım. Bu serimizde de artık bu kurduğumuz eklentilerin tanıtımını, anlatımını yapıyorum. Bu videoda 3. eklentimiz olan yardım destek eklentisi. Yardım destek eklentisi nedir? Sıkça sorulan sorular kısmı her sayfada olması gerek. Özellikle de e-ticaret sayfalarında. Müşterilerinizin size sormak istediği soruların cevaplarını, yani biraz da empati kurarak ve size geri dönüşlerden gelen sorulardan bunların cevaplarını verdiğiniz bir şema düşünün. Bunları yapacağız. Hatta örnek olarak sayfamızda yapmıştık. Onu da bakalım hatta. Üst kısımda yardım destek kısmı var. Header kısmında. Header kısmında bunu kurduğumuzda bir eklentiyle zaten yaptık bunu. Bu şekilde sorular ve cevaplar yapmıştık. Burada kullandığımız eklentiyi anlatacağım tabii ki. Ve artı yani neler yapabiliriz? Başka nasıl kullanabiliriz? Yani sırf e-ticaretlerde, e-ticaret sayfalarında mı kullanılır? Yani farklı alanlarda da kullanabilirsiniz bunu tabii ki, farklı konularda da. Eklentiye geçmeden önce isterseniz bir şöyle eklentiyi tanıyalım. Ondan sonra da eklenti kurulumuna, hatta kurulmuş haline, anlatımına geçelim. Bir tane de hatta ben bir sayfa yaptım. Sayfaya da onunla ilgili bir kurulum yapalım. Eklentimiz Easy Akordeon aslında. Şöyle İngilizcesi şöyle bir çevirelim. Ben Türkçe'ye çevirdim daha anlaşılır halde anlatabilmek için en azından. Bu şekilde zaten Easy Akordeon, Best Akordeon, FAQ, Plugin for WordPress. WordPress için, WordPress sayfaları için. WooCommerce tabii e-ticaret sayfamızda da kullanabiliriz bunu. Sıkıntı yok. Türkçe çevirelim bakalım şimdi. Eklentiyi biraz tanıyalım, ondan sonra da geçeceğiz zaten kurulumuna. Eklenti çok basit zaten. Header yaparken, header sayfasını, header kısmını oluştururken mesela orada da kurulumunu yaptığımızda zaten az da olsa biraz anlatmıştım. Bayağı basit, kullanışlı olduğu için de güzel. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve uyumlu. Onu da söyleyeyim. Burada açıklamayı, bu sayfaları aşağı tarafa koyacağım arkadaşlar. Açıklamalarda eklentinin sayfasını koyacağım. Lütfen girin, açıklamaları okuyun. Yani sayfadaki açıklamaları okuyun. Eklentiyle ilgili açıklamaları okuyun. Faydalı olacağını düşünüyorum. Her zaman söylüyorum zaten, bunu da biliyorsunuz. Eklentinin sayfasına girdiğimizde özellikle şöyle bir şey var. Herhangi bir kod yazmadan siteniz ve bloğunuzda birden fazla oluşturabiliyoruz. Bunu belli bölümlerde mesela işte 3 tane 4 tane bölüm oluşturduysanız şayet bunlarla ilgili mesela sıkça sorulan kısmı yapabilirsiniz. Basit ve kolay kullanışlı. Pro işte şöyle bir şey var. Eklenti ücretsiz kısmıyla bir tane tema şeklinde geliyor. Ama Pro sürümünde 16'dan fazla ekstra güzel premium tema demiş. Ama biz ücretsiz de bizim işimizi çok gayet net, işte gördüğünüz gibi gayet net şekilde işimizi görür ücretsiz kısmıyla. Pro'da alabilirsiniz tabii ki. Neden olmasın? Duyarlı ve mobile hazır. Mobil cep telefonlarında da duyarlı çalışıyor. Güzel. Hızlı, sağlam demiş. İşte onun haricinde benim dikkatimi çekenlerden özelleştirebiliyorsunuz. Güzel. Yazıları, başlığı, işte bunlar özelleştirilebiliyor. Aslında çok fazla böyle anlatılacak şeyi yok. Ayrıcalığı yok diyeyim baktığınız zaman. SEO dostu. SEO, evet, bu sıkça sorulan mesela şemalar, bütün eklentiler için SEO uyumlu olması çok önemli arkadaşlar. Genellikle arama motorlarında bu indekslenir. Öyle diyeyim size. Mesela soru cevap bu hayli artı demektir. Güzel bir şey. Onun haricinde işte dokümantasyon, video eğitimleri varmış. Kendi sayfasında, yani eklentinin geliştirici sayfasında da var. Buraya ulaşabilirsiniz. Onun haricinde Easy Akordeon Pro, işte Pro'nun özellikle Pro'da işte artı özellikler, işte 16 tane premium tema, çok seviyeli iç içe akordeon gönderi işte var yani. WooCommerce ürün akordiyonları. İşte bunu geçen videoda da düşünmüştüm, nasıl yapılır, nasıl yapabiliriz, edebiliriz diye. Aslında evet, bunu sayfada, ürün sayfasında şöyle bir şey var. Tab şeklinde mesela farklı olarak eklentiler de var. Onlara geldiğimiz zaman zaten orada işimizi de görebilir. Yani direkt bunu ekleyemesek bile, ürün sayfasına ekleyemesek bile, ürün sayfasını siz özelleştirmediyseniz, kendiniz oluşturmadıysanız Elementor'la sabit ürün sayfasını kullanıyorsanız aslında yapılabilir. Biraz kodla ilgili bir şey bu. Bir kod koyduğunuz zaman bütün sayfalarda yayınlanmasını istiyorsanız hepsini de gösterebilir. Bununla ilgili mesela burada ekran görüntüleri, işte bakın değişik renklerde falan yapılabiliyor. Şurada bu açıklamaların kısmında vardı arkadaşlar. Mesela akordiyonu ana sayfamda yoksa header, pp bilmem ne falan demiş. Şu kod bu ürün sayfasında da gösterilebilir diye düşünüyorum aslında. Çünkü WooCommerce'de eklentisiyle işte checkout sayfaları, yani ödeme sayfası, sepet sayfalarından falan, oralarda mesela kodlarla bir şeyler yapabilirsiniz ama eklenti her güncellendiğinde tabii ki otomatikman bu kod yok olacak, bir daha yüklemeniz gerekebilir belki. Ya da farklı
işte eklentiler ama yani bununla ilgili bir eklenti var zaten. O eklentiye geleceğiz. Onun anlatımını da yapacağım zaten ilerleyen zamanlarda. Biz yalnızca şu an onun bizim işimize yarayan kısmını anlatacağız. Neyse lafı çok uzatmayalım. Bence işlemlere geçelim. Eklentimizi biraz tanıdık. Ne olduğunu biliyoruz işte. Eklentinin kurulmuş haliyle tabii ki şu an kurulmuş halini anlatacağım, ayarlarını. Ondan sonra da sayfamıza bir tane örnek oluştururuz. Hadi eklentiye geçelim artık. WordPress kontrol panelimize geldik arkadaşlar. Artık eklentiye geçelim. Eklenti zaten daha önce kurduğum için burada aşağıda şöyle easy akordeon olarak şeklinde geliyor zaten. Eklentiyi hiç kurmayanlar için ne yapıyorlar? Eklentiler kısmına girip yeni ekleye bastıktan sonra arama butonuna, arama kısmına oraya eklentinin ismini yazıp aratıp kurup etkinleştiriyorsunuz. Buraya geliyor zaten. Eklentinin dil dosyası gene var arkadaşlar. Forum sayfamda Türkçe dil dosyası var. Onu da indirip Türkçeleştirebilirsiniz. Eklentiye basıyoruz ve ayarlara bir bakalım ki önce. Ayarlar kısmında bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Gelişmiş ayarlar demiş. Silme işleminde verileri temizleme, işte bilmem ne. Font, CSS tamam kullansın. Onun haricinde özel bir CSS yani CSS kodlarınız varsa buraya yazabilirsiniz. Onun haricinde bakalım başka ayarlar bu kadar mıymış ya? Vallahi bu kadarmış. Başka ne varmış? Bir dakika. Araçlara bir bakalım. Dışa aktar demiş. Yani dışa aktarma var. Başka sayfayı taşırken mesela kullanabilirsiniz. İçe aktarma varmış. Yardım kısmı var. Burada geliştiricinin sayfasına gidebilirsiniz. İşte belgelere, dokümanlara ulaşabilirsiniz. Videosu var. Videosunu da seyredebilirsiniz tabii ki. Onun haricinde akordeon grupları. Burada işte bizim örnek olarak yaptığımız vardı işte. Onun başlığı buraya gelmiş. Bakın kısa kod. Bu zaten bunu kullanacağız. Kısa kod olması güzel. Şimdi yeni ekle diyelim. Yeni bir tane oluşturalım. Ben şimdi kampanya ile ilgili bir sayfa yapmıştım arkadaşlar. vpalemi.com'da. Aslında şeyde vardı. Bir önceki videomda bunu hatta yapmamıştım. Sonradan yaptım ben bunu tabii ki kampanya sayfası. Burada kullanmak için bir yerde de. vpalemi.com'da bu kuponlarla ilgili işte anlattığım videoda biliyorsunuz buna benzer kuponlarla ilgili bir şey vardı. Sayfa vardı işte. Burada bir önceki onu da karta koyuyorum arkadaşlar. Karttan seyredin. Akıllı kupon oluşturulmak nasıl oluyor? Buradan kuponlarınızı işte ürünlerinizde hangi ürünlerde falan örnek bu tabii ki. Bu şekilde değişik şekilde sayfalar oluşturabilirsiniz ve bu sayfaları kampanyaları mesela indirim kuponlarını bu şekilde menünüzde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel dikkat çeker. Bence satışlarınıza da destek olur böyle bir şeyde. Şimdi bu sayfaya yapacağım. Sayfanın altına şuraya kısımlara bir yere işte bir tane işte sıkça sorulan sorular kısmı oluştururuz. Akordeon grubu ekle. Başlığımız ne olsun? Başlık oluşturmuştum. Yani bir yazı oluşturmuştum. Kampanya ile ilgili bir yazı oluşturdum. Yani soru cevap şeklinde. O yüzden ben kampanya şartları diye bir başlık atacağım. Kampanya ya da kampanya hakları hakkında diyelim. Biz şartları demeyelim. Hakkında, kampanya hakkında diyelim. Başlığı oluşturduk. Akordeon tipi bir tane içerik. Ondan sonra şimdi yeni soru ve cevapları eklemeden önce şu kısımlara biraz bakalım. Akordeon ayarları işte bir tane zaten dikey şekilde geliyor. Pro sürümünde işte yatayda da var. Bir tema seçin diyor. Başka tema zaten dediğim gibi 16 tane tema Pro'da geliyor. Bir tane temamız bu şekilde var. Böyle gelecek. Bunun renklerini değiştirebiliriz tabii ki. Aktivatör etkinliği arkadaşlar tıklayıp da mesela şu şekilde neredeydi bakalım hemen bir saniye. Tıklama ya da fare üzerinde demiş. Mesela tıklamayla şu şekilde açılıyor. Üstüne basınca fare üzerinde dersek mesela fare üzerinde gerçi yeni bir tane açacağız ama biz bunu fare üzerinde yapalım. Yani bu şekilde kalsın. Yüklemede akordeon modu bir tanesi de ilk açık olarak gelecek. Yani sayfayı ilk açtığınızda şu kısım açık olarak gelecek. Onun haricinde başka ya da tümü açık hepsi açık olabilir. Tümü katlam ya da tümü hepsi kapanmış şekilde gelebilir. Bunları seçebilirsiniz ama birincisi açık olsun ki en azından işleyişi ne olduğu anlaşılabilsin. Birden fazla açılış bir arada demiş. Bu etkisizleştir kısmında başka bir öğeyi genişletirken daraltmayın. Sabit içerik yüksekliği. Bunların isterseniz şu aralıklarını yani yazının mesela uzun bir yazı yaparsanız bunun 2 katı 3 katı uzunluğunda bir yazı olursa mesela aşağı doğru uzayacak ama bunu şey gibi düşünün aynı tarayıcınızın şeklinde mesela şu şekilde sağda bir çubukla aşağı doğru kaydırılabilir şekilde olabilir. Onu anlatıyor, onu söylüyor. Link no flow ya bu indekslenmeyebilir. İsterseniz öyle bir şey de var no flow yani onu da seçebilirsiniz. Siz kalmış. Scroll to active. Tabii bakın görüyorsunuz bazı kısımlar İngilizce bazı kısımlar Türkçe ne yazık ki.
Bu da geliştiricinin dil dosyasında bize artık izin verdiği yerleri Türkçeleştirebiliyoruz. Yani değiştirebiliyoruz. Yoksa onun haricinde bazı yerleri değiştiremiyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Dil dosyalarınız zamanla mesela eklentiler güncellendikçe dil dosyalarını siz de güncelleyin. Yani eşitleyin. Orada mesela yenilikler olabilir ya da değişiklikler olabilir. Onu da görmüş olursunuz. Başka scroll to active item, işte bu aşağı doğru şöyle, hatta şöyle yapalım. Çevir diyelim. Etkin akordeon öğesine gitmek için bu seçeneği etkinleştirin, devre dışı bırakın demiş. Bilmiyorum, bakalım neymiş o da. Şema biçimlendirme, şema işaretleme etkinleştirin, devre dışı bırakın demiş. Şema biçimlendirme. O nasılmış? Ona da bir bakarız. Ön yükleyici sayfa yüklenmesi tamamlanana kadar akordeon gizlenecektir demiş. Bu seçebiliriz bunu mesela. Olabilir. Görüntü ayarları, akordeon bölüm başlığı. İsterseniz işte oluşturacağımız şu başlık kısmını gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kalsın, ne olduğu anlaşılsın en azından. Akordeon, bunlar zaten Pro'da varmış. Akordeon genişlerin daraltma simgesi. Şu simge arkadaşlar, artı ve eksi olanlar. Başka da seçemiyor mu? Bu şu Pro'daymış. Bunları da seçemiyormuşuz. Yani çok da önemli değil. Simge boyutu, buradan işte pikselini ayarlayabilir, ikon rengini değiştirebiliyormuşuz. Simge konumunun genişletme, daraltma, sol ve sağ demiş. Şu, yani şu solda olabilir ya da sağda da olabilir. Güzel, o da değişik bir şey. Akordeon bordür, tamam, 1 piksel demiş. Ya bunlar genellikle şeyle alakalı, biraz böyle hani stille alakalı, stille ilgili bir şeyleri değiştirmek için kullanabilirsiniz. Şunlar Pro demiş zaten. Çizgi sonu, açıklama, işte akordeon animasyonu, onları kullanamıyoruz. Geçiş süresi 300 milisaniyedir o. Bunları kullanamıyoruz. Evet, Pro'da varmış. Tipografide kullanabiliyor muyuz? Akordeon başı yazı tipini yükle demiş. Evet, bunu da yani Pro'daymış bu da. Evet. Bu da Pro'daymış. Yapacak bir şey yok. Geçelim biz şeye. Oluşturalım hemen. Fazla uzatmayalım mevzuyu. Kampanya hakkında dedik başlığımız ve artık soru ve cevaplara geçelim. Şimdi ilk sorumuzu soralım arkadaşlar. Yeni öğeyi ekle diyoruz. Orada sorumuzun başlığını yazalım. Ben oluşturdum. Hemen hazır. Bir iki kaç tane yapalım. Ondan sonra bir bakalım. Şöyle yapıştırdım. Bahar kampanyanız hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz diye bir soru var. Onu da, cevabı da şöyle kopyalayayım. Cevabı da bakın, başlık buraya yazıyoruz. Soruyu, cevabını da buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra kaç tane sorunuz varsa, soru varsa yeni öğe diyoruz. İkinci sorumuzu soralım. Ondan sonra devam edelim. Şuraya kampanya ne kadar sürecek demişiz. Sorulmuş. Yani öyle bir soru var. Yani bu soruları müşterilerinizin size sorma ihtimali yüksek olan sorular diye düşünün. Bir de size gelen geri dönüşlerden yola çıkarak yapın bunu. Burada isterseniz bunları da özelleştirebilirsiniz. Yani bu şekilde biraz büyük, kalın şekilde ya da vurgu istediğiniz gibi bu ayarlardan yapabilirsiniz. Bir tane daha ekleyelim. Üçüncü sorumuz, kampanya kapsamında hangi ürünlerde indirim var demiş. Şöyle yapıştıralım şuraya. Tamam. Tamamdır. 3 tane soru dedik. Yaptıktan sonra, soru ve cevaplarınızı yazdıktan sonra şunu yayınla deyin arkadaşlar. Bunun biz kısa kodunu alacağız. Nerede kısa kodu? Akordeon grupları kısmına geliyorsunuz. Gene aynı şekilde bakın. Kampanya hakkında dedik ve kısa kodumuz burada. Bunu bastığınız zaman otomatikman zaten kopyaladı da biz bir daha kopyalayalım. Şimdi nerede gözükmesini istiyorsunuz? Bunun için ayrıyetten bir sayfa oluşturabilirsiniz. Aynı yardım destek gibi. Burada header kısmında yaptığımız gibi. Ama ben Bahar kampanyasının sayfasında gözükmesini istiyorum bunun. Bu soruların ve cevapların. O yüzden o sayfaya gideceğim. O sayfada oluşturacağım şimdi alt kısımda. Bahar kampanyası düzenle diyelim. Elementor'la ya da Elementor olmasa da normal Gutenberg editörüyle de yani WordPress'in editörüyle de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hatta orada yapsaydık daha iyiydi. Çünkü bu sayfayı Elementor'la yaptı ama Elementor'la yapmıştık zaten bu sayfayı, doğru. Şimdi buraya bir tane şöyle bir tane konteyner bir bölüm açtım ve içine kısa kodu alalım.
Buraya da kısa kodumuzu yapıştıralım arkadaşlar. Evet, bakalım geliyor mu? Yayınla diyelim biz. Evet, sayfayı şöyle bir yenileyelim. F5 diyelim bakalım. Bu şekilde geldi. Bakın. Burada ayarlarda, evet, şunu bir kapatalım. Yani kalsın bu. Tekrar bir kontrol paneline geçeyim. Akordeon gruplarında gene oluşturduğumuz akordiyonun içine, yani o kısma geleceğim şimdi. Orada şu ayarlarda mesela ün yükleyici etkin yaptık. Fare üzerinde yaptık bakın bunu mesela. Yani mouse'la üzerinizde, fareli üzerinde geldiği zaman ortadakiler, bakın baştaki açılıyor, ortadaki açılıyor, bu da açılıyor. Üçü de açılıyor zaten, tamam, sıkıntı yok. Bu şekilde yapabilirsiniz ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tıkla yaparsınız. Tıklayınca açılır akordeon. Kaydetsin, bir daha yenileyelim. Bu şekilde basarsınız, üstüne açılır. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Onun haricinde mesela başka ne değiştirebiliriz? Şu işte aynen ilk ağaç, tüm ağaç. Bu anlaşılmıştır. Başka mesela şema biçimlendirme. Şu neymiş? Bir bakın, şema işaretleme etkinleştirin, devre dışı bırakın demiş. Şunu da etkinleştirelim bakalım. Bakalım ne oluyor, ne diyor. Yani burada herhangi bir değişiklik. Keşke bir bakalım. Şunu bir temizlesin. Bu şey olabilir arkadaşlar. Evet, şema arama motorları için olabilir. Öyle düşünüyorum. Ya da bununla ilgili bir sayfa yapmış olabilir mi diye düşünüyorum. Bakayım. Evet. Sıkça sorulan yok. O yaptığımız sayfaydı zaten. Bahar kampanyası yok. Yani büyük bir ihtimalle SEO ile ilgili arama motorları için Google'da arama motoruna kaydettiğiniz zaman mesela orada o şema ile ilgili bir şey olabilir bu. En yükleyici biliyoruz. Görüntü ayarlarını buradan renk derken şeyleri, ikon rengini mesela şunu kırmızı yapalım. Simge boyutunu büyütebilirsiniz. Bunu da sağ alalım. Başka, tamam. Hatta şuradan da mesela bakabilirsiniz. Hiç sayfaya girmeden de. Kapatalım. Geldik. Şöyle yapalım. Yani bu tarafa sağ kısımda artık kırmızılaştı işte. Yani basit, gayet kullanışlı arkadaşlar. E-ticaret sayfası yapıyorsanız böyle bir kısım oluşturun. Sıkça sorulan kısmı oluşturun arkadaşlar. Müşteriniz için faydalı olur. O yüzden yani güzel. Gayet de güzel çalışıyor. Hoşuma gitti. Sanırım anlaşılmıştır. Bununla ilgili, bu eklentiyle ilgili eğer bir sorunuz olursa arkadaşlar yorumlar kısmına lütfen yazın. Bir dakika, başka bir şey yok. Onun haricinde evet, eklentiyle başka bir şey yani kısa kodda istediğiniz sayfaya yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Kullanın, basit, güzel, kullanışlı bir eklenti. Eklentinin anlatımını yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi eklenti basit, kullanışlı, kullanabilirsiniz ve header sayfamızda kullandığımız bir eklentiydi. Yardım destek kısmı ile ilgili bir eklenti bu. Bunu işte e-ticaret sayfalarınızda ya da WordPress'te herhangi bir sayfanızda da yani anlatmak istediğiniz sorulabilecek kısımlar varsa böyle bir şema oluşturun. Arama motorları için de birebirdir bu. Yani güzel bir şeydir. Bunu da hallettik. Bununla birlikte header sayfamızın 3. eklentisini anlattım. Bir sonraki eklentimiz arama kısmı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arama kısmı Fibo Search, yani Fibo arama, gayet güzel ve kullanışlı bir arama. Bir sonraki videomuz bu olacak. Bunun hakkında çalışma yapacağız. Bunu anlatacağım size. Ajax tabanlı, gayet kullanışlı. Biliyorsunuz denedik bunu, hatta böyle değişik çok güzel şeyler vardı. Hatta şöyle
Şöyle bakalım tekrar kategoriler, bakın sırf kategori olarak çıkarıyor, işte sepete ekletiyor. Var da var yani, güzel özellikleri var. Kullanmanızı tavsiye ederim aslında, güzel bir şey. Evet, bu eklenti bu kadar diyelim. Dil dosyalarıyla ilgili biliyorsunuz forum sayfamız var. Oraya yönlendireceğim. Forumla ilgili bir kısa videomuz var, onu seyrederseniz kısa bir bilgilendirme olacak sizin için de. Onu seyredin muhakkak. Onun haricinde başka bir şey söylemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sayfamızın forum kısmına, forum sekmesine tıklayarak girebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt ol ve giriş yap kısımları var. Kayıt olda 2 dakikanızı almaz. Girişte normal giriş yapabilirsiniz sayfaya zaten. Forumda eklentilerin Türkçe dil dosyalarını, temaların dil dosyalarını Türkçe ekliyorum. Burada kullandığımız eklentileri, kanalımızda yayınladığımız videolarda kullandığımız eklentilerin Türkçe dil dosyalarını paylaştım arkadaşlar. Ücretsiz olarak indirebilir ve sayfanızda kullanabilirsiniz. Eğer WordPress ile ilgili bir sorunuz varsa burada bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Benimle paylaşın. En kısa sürede zaten dönüş yaparım size. Bildiğim bir konuysa zaten severek cevaplarım. Bilmediğim bir konuysa eğer bilmiyorum derim zaten. Ama araştırmasını da yaparım yine. Onun haricinde YouTube kanalımızla ilgili, çalışmalarla ilgili ya da önerileriniz olursa bu konu altında açabilirsiniz. Sorularınız olabilir ya da önerileriniz olabilir. Bu şekilde forum sayfasında üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar.